Of. Bu videoyu kaçta izlersen izle kahvaltıya başlayacaksın, söyleyeyim sana. Balıkesir'in coğrafi işaretli kahvaltısında bulunan birçok ürün burada var. Burada normal sudan daha fazla kemik suyu kullanılıyor. Balıkesir kaymaklısı. Buranın haricinde başka bir yerde görmedim. Biz eski usul tayin helvası yapıyoruz 5 kuşaktan beri. Gerçekten görür görmez dedim ki ben bundan istiyorum. Bu akşam hepinizi kokoreç yemeye gönderiyorum. Abi ben buraya tekrar geleceğim. Ama aç geleceğim. Balıkesir'in güzel lezzetlerini keşfetmek için sabahın erken saatlerinde Balıkesir'e geldik. Biliyorum şu anda çok merak ediyorsunuz çünkü İstanbul'dan İzmir'e giderken yol üstünde kalıyor Balıkesir. Nerede yemek yiyeceksiniz hepsini kaydedebileceksiniz. Bundan sonraki yolculuklarınızda buraya gelebileceksiniz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Birazcık daha böyle bilinen lezzetlerin haricinde Balıkesir'in bilinmeyen lezzetlerini de göstereceğiz. Esnaf lokantalarına gideceğiz. Hiç bilinmeyen tatlılarını göstereceğiz. Öyle enteresan lezzetler olacak ki hatta bir tatlımız var. Balıkesirli arkadaşlarıma soruyorum. Dedim ki bunu biliyor musun? Yo ben ilk defa duydum diyor. Biz diyor peynir tatlısını biliriz ama onu bilmeyiz diyor. Bu videoda hepsini göreceksiniz ve öğreneceksiniz. Benim de bu arada ilk defa tadacağım lezzetler olacak. Dolayısıyla keyifli bir video olacağını umuyorum. Kanaldaki 600'ün üzerindeki videoda maalesef bugüne kadar Balıkesir'e gelmek kısmet olmadı ama hatırlarsanız Aslanboğa Kokoreç'e gelmiştik. Kokoreç dendiği zaman Türkiye'de iki farklı nokta ön plana çıkıyor. Biri İzmir, biri Balıkesir. Belki birazcık da Trakya'yı da sayabiliriz ama asıl Balıkesir dendiğinde özellikle et konusunda, hayvancılık konusundaki en uzman yer burası olduğunu düşünüyorum. Ben buranın hem büyükbaş hem küçükbaş bütün hayvanlarının lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bulunduğumuz coğrafya çünkü çok bereketli ve buranın florası hayvanların etlerine tat olarak yansıyor. Dolayısıyla bugün gideceğimiz adreslerde özellikle söyleyebileceğim Balıkesir büyükbaş ve Balıkesir küçükbaş hayvanların etleri olacak. Çok lezzetli bir rehber sizleri bekliyor. Hemen çaylarınızı kahvelerinizi demleyin, koltuğa kurulun. Video başlarken de beğen butonuna basmayı, abone değilseniz aramıza katılmayı unutmuyorsunuz. Ve video ile ilgili yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Balıkesir'in ilk videosunu çekiyoruz ama daha sonrasında mutlaka geleceğiz. Özellikle ilçelerine gideceğiz çünkü Balıkesir coğrafya olarak çok fazla lezzetin olduğu ama bunu ilçelerine yaymış olan bir şehir. Dolayısıyla tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Aşağı yorum olarak da onları belirtirseniz çok mutlu olurum. Balıkesir Lezzet Rehberi başlıyor. Günün ilk durağında Tellioğlu Değirmen'e geldik. Çok güzel bir Balıkesir kahvaltısı yapacağız. Aslına bakarsanız Balıkesir'de gerçek Balıkesir kahvaltısı yapmak istediğinizde gidebileceğiniz en iyi yer burası. Hangi Balıkesirli arkadaşıma sorsam herkes direkt Tellioğlu'na git dediler. Orada kahvaltı yap çünkü bu işi hakkıyla yapan en iyi yerlerden bir tanesi dediler. Balıkesir kahvaltısı biliyorsunuz ki coğrafi işaret aldı ve tescillendi. Çok fazla ürün var kendilerine özgü. Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum çünkü masada gerçekten bahsedilmeyi hak eden ürünler var. Öncelikle tabii ki zeytinyağı olmazsa olmaz. Balıkesir kahvaltısına her zaman şat zeytinyağıyla başlıyorlar. Ben izniniz olursa önce bir onunla başlayayım. Oh, çok güzel. Aktı gitti. Balıkesir dendiği zaman akla belli başlı ürünler geliyor. Mesela süt ürünleri mutlaka gelmesi gerekiyor. Çünkü peynir konusunda Balıkesir bu ülkenin bence en iyi topraklarına sahip. Hakikaten hayvancılık çok gelişmiş vaziyette ve süt verimi de ona göre çok iyi. Dolayısıyla burada iki tane çok iyi peynirimiz var. Biri manyas kelle, biri de beyaz peynir. Bu beyaz peynir 3 sütlü olarak geçiyor. İnek, koyun ve keçi olmak üzere 3 süte sahip. Çok güzel bir manda kaymağımız var. Sütü bol olduğu için balın üzerinde dağılmış vaziyette biliyorsunuz ki. Ben gerçekten kaymak yemek istediğimde böyle kaymakları tercih ediyorum. Diğerleri kalıp gibi olanlar daha endüstriyel duruyor. Burada bir keçi ayağımız var. Arnavutlar, Boşnaklar, Bulgarlar bilirler. Pişiye bu şekilde bir form verdiklerinde keçi ayağı şeklinde olduğu için ismi de böyle anılıyor. Burada bir dana sucuğumuz var. Yine bu bölgenin hayvanlarından hazırlanmış vaziyette. Havran mandalinası çok meşhur. Ondan bir reçel yapmışlar. Çok güzel duruyor. Onun tadına mutlaka bakacağım. Burada bir fakir sucuğu var. İsmi fakir sucuğu, tahmin edeceğiniz üzere içinde et yok. Sucuğun malzemeleri var. Ondan dolayı ismi fakir sucuğu ama
yediğiniz zaman, ekmeğe sürdüğünüz zaman da sucuk tadı alıyorsunuz. Lor peynirimiz var. Karadut reçeliyle beraber geliyor. Bence Ayvalık'taki mutlaka tadılması gereken ürünlerden biri. Acı biber reçelimiz var. Yine çok güzel ürünlerden bir tanesi. Zeytinlerimiz var. Edremit, yeşil çizik ve siyah çevirme zeytin olmak üzere. Üzerinde yine çok güzel zeytinyağımız da var. Menemenimiz var. Simidimiz var. Burada susamlı patatesimiz var. Bu biraz böyle tapas ezgileri taşıyor. Güveçte Ayvalık Saganakimiz var. Bu yine bildiğiniz gibi Ayvalık'ta kesebir var. Orada Thomas Kesebir'den alıyorduk. Daha öncesinde videolarda yer vermiştik. Çok güzel oluyor. Özellikle böyle ızgara gördüğü zaman veya güveç gördüğü zaman muazzam bir tat veriyor. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Bir de fırın böreğimiz var. Havran yağlı pidesi olarak da geçiyor. İçinde lor peyniri ve aynı zamanda taze soğan var. O da yine çok güzel duruyor. Köy yumurtamız var. Burada yoğurtlu biberimiz var. Yeşilliklerimiz var. Zeytin reçelimiz var. O çok enteresan. Yani zeytin tanelerinden reçel yapıyorlar. Ve tabii ki Tellioğlu uncu olduğu için, un ve yem fabrikaları olduğu için çok iyi ekmek yapıyorlar. Arkamda da şu anda görüyorsunuz. Ekmekleri soğutuyorlar. Günlük olarak, sürekli olarak taze ekmek çıkartıyorlar. Önümüzde de 3 tane ekmeğimiz var. Ekmeklerden bir tanesi tam buğday çavdar unu, diğeri durum buğdayından, o sarı renkli olan ve %100 çavdar olan, içinde üzüm ve aynı zamanda ceviz bulunan bir ekmeğimiz var. Onlar da yine zeytinyağı ve salçayla beraber servis ediliyor. Nereden başlayacağımı hakikaten bilmiyorum. O kadar fazla ürün var ki bence simitle başlayayım ve yumurtaya simit banarak geçeyim. Çünkü bu yumurta da köyden geliyor tabii ki. Of, çok güzel patladı. Yumurtamı aldım. Peynire de bir giriş yapıyorum. Manyas kelleyi aldım şöyle. Çok güzel gözüküyor. Bayağı sert bir peynir. Güzel. Patatesin tadına bakıyorum. Mesela bak, bu kahvaltı 2 kişilik. Sabah 8'de başlıyorlar servis yapmaya. Gece 12'ye kadar kahvaltı servisi alabiliyorsunuz. Yani İstanbul'dan İzmir'e giderken yol üstünde akşam 7-8'de böyle akşam kahvaltısı yapmak istediniz. Canınız çekti. Bu kahvaltıyı gelip burada yapabilirsiniz. Bence gelmeye değer. Kahvaltı olarak da gelmeye değer. Birazdan anlatacağım. Burada çok güzel yemekler de var. Onları yemek için de gelmeye değer. Balıkesir genellikle böyle es geçiliyor. Genelde böyle Susurluk taraflarında tost yenilip ya devam ediliyor ya da Akhisar'a gidip Akhisar'da yemek yiyorsunuz. Biliyorum, Mustafa Kemal Paşa'da yemek yiyorsunuz, onu da biliyorum. Çok fazla böyle yol üstünde durabileceğiniz yer var. Birazcık böyle tercihe kalmış vaziyette artık durum. Canınız ne çekiyorsa ona göre tercih etmeniz lazım ama bence Balıkesir'e gelinmeli. Bu videoyla bunu kanıtlamış olacağım sizlere, merak etmeyin. Ben hem yiyeyim hem de anlatayım ya. En güzeli o şekilde. Şimdi burada bir böreğimiz var. Fırın böreği o kadar lezzetli ki bu havran pidesi de geçiyor, yağlı pidesi. Yağ var ama böyle vıcık vıcık değil. İçinde lor peyniri ve taze soğan var. Çok lezzetli. Yani ben taze soğanı çok severim ama bu tarzda bir hamur içinde hiç düşünmemiştim. Bu muazzam bir şey ama buna bir şey batırmak lazım veya bir şey eklemek lazım. Ne ekleyeyim? Fakir sucuğundan şöyle üzerine afiyetle. İçinde et yok ama hakikaten sucuk yiyormuş tadı var. Çok güzel. Biraz daha salça kıvamında, bunu da söyleyeyim. Ama güzel, beğendim. Şimdi Tellioğlu'ndan bahsetmek gerekirse 1982 yılında un ve yem fabrikası olarak başlıyorlar faaliyetlerine. Birçoğunuz herhalde marketlerde görmüşsünüzdür. Yani Tellioğlu unları Türkiye'deki birçok fırında kullanılıyor. Aslında sadece Türkiye'de değil, 50'den fazla ülkeye ihracat da yapıyorlar. Balıkesir markası, Balıkesir'den çıkmış, gerçekten dünyaya yayılmış markalardan bir tanesi. Burayı da aslında yol üstü lezzet durağı ve aynı zamanda bir dinlenme tesisi olarak organize etmişler. Tellioğlu Değirmen olarak geçiyor. Bir benzin istasyonları var. Aynı zamanda elektrikli aracı olanlar için çok fazla şarj cihazı var. Farklı markaların olduğu bir istasyon alanı yapmışlar. Çocuklar için bir oyun alanı var. Tesis o kadar büyük ki burada vakit geçirme konusunda herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. İzmir'e giderken veya Balıkesir'e geleceğiniz, sadece bu lezzetleri tatmak için geldiğinizde aracınızı burada şarj edebilirsiniz. Kahvaltıyı burada başlayabilirsiniz. Çünkü kahvaltısı gördüğüm kadarıyla gerçekten kusursuz. Balıkesir'in coğrafi işaretli kahvaltısında bulunan birçok ürün burada var. Şimdi dönemsel olarak bazı ürünler oluyor, bazıları olmuyor. Mesela burada yoğurtlu bir biber var ama bu biberden yapmıyorlar. Soka biberinden, Arnavut biberinden yapıyorlar. O biber şu an mevsimi olmadığı için ve bulamadıkları için
bu şekilde bu biberle değerlendiriyorlar menüde. Ama diğer ürünler mesela reçeller veya peynirler yıl boyunca var. Onlar her zaman menüde oluyor. Şöyle bir tatlı tuzlu karışık bir şeyler yapayım. Lor peynirimiz var demiştim. Karadut reçeliyle beraber ki ben karadut reçelini çok severim. Abi bu bu güzel. Bunun aroması çok güzel bak. Karadut reçeli çok baskın geliyor. Bu arada karadut burada çok yetişiyormuş Balıkesir'de. Onu da yeni öğrenmiş oldum. Balıkesir'de yetişmeyen bir şey yok bence ya. Ne söylesem hani bunu nereden aldınız? Balıkesir'de yetişiyor. Bu nereden? O da Balıkesir'den. Şaşırıyorum. Mandalina mesela burada olduğunu bilmiyordum. Normalde Balıkesir'de bal üretimi olduğunu çok bilmiyordum. Ama varmış mesela. O da buranın balı. Yani girip de bir doğudan veya başka bir yerden almamışlar. Kaymaktan zeytine, yani aklınıza gelecek masadaki birçok ürün aslında Balıkesir'in yerel ürünleri. Burada yapılan ürünler. O yüzden coğrafi işaretleniyor. Tadına bakıyorum tekrar. Bak şimdi loru hem tuzlu hem tatlı olarak da kullanabiliyorlar. O yüzden lor peyniri Balıkesir bölgesinde alınması gerekiyor. Özellikle süt loru bulursanız taze, aman Allah'ım. Dünyanın en güzel lezzeti o. Balıkesir süt loru. Ondan bulursanız mutlaka alın. Ayvalık'a gidenler kese birden alsınlar. Şimdi güveçte Ayvalık Saganakimiz var. Birazcık beklettim tabii ki. Soğudu ama tadına bakmak istiyorum. Kekik tadı öyle geliyor ki. Bir de peynir yağlı bir peynir. Yani damakta böyle çok güzel. Tadı gerçekten çok güzel geliyor. Menemenimiz var. Menemendeki biberler çok güzel. Bak bu menemenlikten satıyorlarsa alırım. İşin güzel tarafı arka tarafta bir marketleri de var. O marketlerde masada görmüş olduğunuz birçok ürünü alabiliyorsunuz. Bence güzel bir şey. Hem evinize alabiliyorsunuz hem misafirliğe gidiyorsanız yanınızda götürebilirsiniz. Market bölümünden hatta Bonatelli ismindeki kendi makarnalarını da alabilirsiniz. Bence o makarna çok özel. Özellikle spor yapanlar için mutlaka denemesi gerekiyor. Ben daha önceden denedim. Hakikaten çok lezzetli. Kırmızı mercimekten, siyez unundan yaptıkları makarnalar var. Onlar yüksek proteinli. Dolayısıyla içinde hem baklanın proteini var hem yumurta var. Dolayısıyla başka hiçbir şey olmadığı için protein almanız gerektiğinde, hayvansal protein almak istemediğinizde o makarna sizi çok tatmin edecektir. Ben zaman zaman evde böyle farklı makarnalar deniyorum. Geçenlerde Yasemin pirincinden bir makarna gördüm. Onu aldım, denedim. Çok güzeldi. Böyle demleme usulüyle yapılıyordu. Bu makarnayı da yaklaşık olarak böyle bir 3-4 yıldır yiyorum aslında bakarsanız. Spordan sonra çok güzel gidiyor. İlgililere önden duyurmuş olayım. Zeytin tatmak istiyorum. Malum zeytin memleketindeyiz. Tuzlu ve güzel bir zeytin. Bu Edremit çizik zeytin. Oo, bu da tuzlu. Güzel, suratım buruştu. Tuzluymuş ama güzel. Zeytin ve zeytinyağsız kahvaltı düşünemem. Yani tartışmaya kapalı olan bir ürün varsa zeytinyağıdır. O kesin. Mutlaka bir salata falan varsa masada üzerinde zeytinyağı olması lazım. Zeytin varsa da ona da zeytinyağı olması lazım. Elim biraz boldur benim. Genellikle böyle kahvaltıya gelen arkadaşlarıma veya evde hazırlarken hep böyle birkaç tur döndürürüm o zeytinyağını. Ama her zaman Ayvalık'tan bir zeytinyağım olur. Sucuğun tadına bakayım. Bak, donmamış. Hala yağını bırakıyor. Bu arada çok güzel kokuyor. Baharat neredeyse sıfır. Tamamen et tadı alıyorsun. Çok güzel pişmiş. Tam ayarında bırakılmış. Ben bir tane daha yiyeceğim. Of, güzel bir ekmek geldi. Biraz büyük geldi ama olsun. Ekmeğimi alıp birazcık tatlıya giriş yapmak istiyorum. Çünkü masada çok güzel tatlılar var. Mesela çok güzel bir manda kaymaklı balımız var. Ama bu süt manda kaymağı her yere dağılmış vaziyette biliyorsun. Şöyle aldığım zaman, abi masada bal kaymak varsa geçmiş olsun. Onur orada. Hatta şöyle birazcık bol koyayım. Of. Bu videoyu kaçta izlersen izle kahvaltıya başlayacaksın, söyleyeyim sana. Ben genelde mesela bizim videoları ne zaman izliyorum biliyor musunuz? Yemek yiyeceğim zamanlarda. Çünkü ancak o zaman kesiyor. Yani bir şeyleri yerken izlemek insanı rahatlatıyor. Çünkü aç karnına izlersen çok kötü oluyor. Şimdi mesela gurbettesin. Bu manda kaymağı yok. Ne yapacaksın abi? Yok yani. Bunun tadını bilenler bile daha kötü. Balı biraz damlıyor ama kaymağın tadı o kadar güzel ki sanki süt yiyorsun. Kaymak değil.
Abi çok güzel. Bu kaymaktan giderken alsak mı ya? Ben hata yaptım ya. Buzdolabımı getirecektim arabaya. Dönüşte buradan rahat rahat alışveriş yapacaktım bak. Unuttum bak. Benim için farklı bir deneyim olacak. Daha öncesinde zeytin reçeli yemiştim ama uzun zaman oldu. Tadını unuttum açık ve net. O yüzden şöyle bir tadına bakacağım. Çekirdeği yoktur diye düşünüyorum. Yani inşallah yoktur. Enteresan. Bak tadını şimdi hatırladım. Tabii yiyince hatırlıyorsun otomatik olarak da. İçinde çekirdek yok. Direkt ağzına atabiliyorsun. Biraz böyle incirle kivi reçeli arasında bir tada sahip. Çok enteresan. Bak bu tereyağlı falan çok güzel gider. Bir de denemek istediğim bir ürünümüz var burada. Havran'dan gelen mandalina reçeli. Oo, bu içindeki şerbetini içinde tutmuş böyle. Dağılıyor. Ben bunu ağızda böyle patlatmayı tercih ederim. Yani şimdi dokunduğum anda dağılacak. Ekmeğin üzerine koyayım bunu. Ekmek emsin bari. Bak görüyor musun? Bunun yarısını aldım. Evet abi bu olağanüstü gözüküyor. Bu masanın herhalde en değerli ürünlerinden bir tanesi olabilir. Çok güzel. Asidite. Çok güzel geliyor. Şeker çok güzel geliyor. Çok aşırı şekerli değil bu arada. Reçeli gerçekten çok sevdim. Bak bundan paket alacağım net. Özellikle söyleyeceğim kaymaktan almam lazım. Börek paket varsa börekten paket alacağım. Ekmek zaten olmazsa olmaz. Fırından sürekli taze çıkıyor. Sadece un değil, kendi unlarıyla yaptıkları ekmekler gerçekten çok lezzetli. Buradan ne zaman ekmek alsam hakikaten buzluğa atıp uzun süre böyle onu kullanmaya devam ediyorum. Pişiye hiç bakmadık. Bir bakalım tadına. Bunu da acı biber reçeliyle beraber deneyeceğim. Acı ha. Bayağı. Bundan böyle bayağı acı. Ama güzel. Nasıl biliyor musun? Böyle chutney gibi. Acı tatlı sos olur ya. Aynı o tarzda. Arka arkaya bekledikçe böyle tadı değişiyor. Çok güzel. Bundan çok güzel böyle hamburger sosu bile olur bak söyleyeyim. İlgililere ileteyim. Damakta farklı bir tat bırakır. Ben mesela 10 yıl öncesinde buraya geldiğimde Buse, Yiğit ve Mert buranın sahipleri. Onlarla beraber yemek yemiştik. Burada çok güzel fırın yemekleri yapılıyor. Balıkesir'in yöresel gerçekten evlerde yapılan yemeklerini, tarihi yemeklerini burada yiyebiliyorsunuz. En güzel özelliklerden bir tanesi de bu. Yani kahvaltı için değil sadece. Gün içinde canınız bir yemek yemek istedi, farklı bir şeyler yemek istedi. Buraya gelebiliyorsunuz. Sulu yemekleri var, fırın yemekleri var, kuzu tandırı var. Yani aklınıza gelebilecek birçok yemeği var. O yüzden geldiğiniz zaman onları da değerlendirmeyi unutmayın. Ben genel olarak kahvaltı yapacaksam bu bölgede kesinlikle buraya gelirim. Çünkü önümdeki kahvaltı her yönüyle çok doyurucu. Hem doyurucu hem de lezzet anlamında da çok tatmin edici. Haliyle burada canınız ne çekiyorsa tekrar tekrar yiyebilirsiniz. Mesela şu börek, sadece o böreği ver mesela bana, onunla karnımı doyurabilirim. O kadar güzel. Şu olmasaydı diyeceğim bir ürün yok. Hepsi gerçekten birbirinden güzel. Sucuk çok güzel. Yumurta tadı gerçekten, bu yumurtanın tadını özlemişiz. Yani market yumurtası değil. Onu özellikle söyleyeyim. Pişi keçi ayağı, yani birçok kişi bilir. Bu bile detay bence. Bu şekilde hazırlamaları bile çok güzel. Aynı zamanda bu bölgenin ürünlerini kullanıyor olmaları, Balıkesir'in ürünlerini tanıtıyor olmaları da çok önemli konulardan bir tanesi. Beyaz peynirin de tadına bakayım. Güzel. 3 süt peyniri olarak geçiyor bu aslında. İnek, koyun ve keçi sütü var. Üçünü karıştırıp bu peyniri yapıyorlar. Birazcık aroması yoğun. Yani damakta koyunun da tadını alıyorsun, keçinin de tadını alıyorsun. Bundan herkes hoşlanır mı emin değilim ama bu peynir bir şeyin yanına çok güzel gider böyle. Beyaz bir şeyin yanına muazzam gider, öyle söyleyeyim. Yanına bir kavun. Anladınız siz onu. Balıkesir kahvaltısı çok güzeldi. Adisyonumuzu da belirtelim. Balıkesir coğrafi işaretli kahvaltı 700 lira kişi başı. Bu görmüş olduğunuz kahvaltıda 2 kişilik. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Buradan giderken mutlaka ürünlerden almayı unutmayın. Çünkü bence geldiğiniz zaman peynirlerden, beğendiklerinizden alacaksınız. Ekmekten mutlaka alacaksınız. Bu kaymak olması gerekiyor. Reçellerden olmazsa olmaz mandalina, Havran mandalinasından yapılan reçel olağanüstü. Yani o benim, nasıl söyleyeyim, kaymakla beraber ekmek arasında yiyeceğim bir ürün. Pişi çok güzel. Pişiyi tabii alıp götüremiyorsunuz ama peynirlerden alabilirsiniz. Özellikle bu Ayvalık Saganaki peynirini ızgarada yapabilirsiniz, tavada yapabilirsiniz, kahvaltılarınızda kullanabilirsiniz. Ben burayı tamamlıyorum. Muhammed de katılıyor. İkimiz kahvaltıyı birazcık süpürelim. Ardından sıradaki durakta güzel bir esnaf lokantasında, sanayide görüşürüz.
İkinci durağımız için Ferah Lokantası'na geldik. Burası Yeni Sanayi diye geçiyor. Balıkesir Yeni Sanayi'deki en iyi lokantalardan bir tanesi. Birçok kişi şimdi diyecektir ki başka lokantalar da vardı. Onları daha sonraki videolara ayırdım. Çünkü burası benim için özel bir yer. Görüntü icabıyla gerçekten olması gerektiği gibi bir önümde kelle paça var. Tritimiz var. Burada kuzu kavurmamız var ve tabii ki Arnavut ciğerimiz var. Bunları nasıl yaptıklarını anlatacağım ama önümüzdeki kolajen çorbadan başlamak istiyorum. Şöyle bir limon ve sirkesini vermem lazım. Normalde bunu terbiyeli de alabiliyorsunuz, terbiye olmadan da alabiliyorsunuz. Buranın güzelliği şu, burada normal sudan daha fazla kemik suyu kullanılıyor. Çok özel bir yer bence. Yemeklerinin çoğunda kemik suyu var. Hatta hepsinde var diyebilirim. Ama şu kıvam, şu kolajen gerçekten özlediğim bir kolajen. Ama burada ilk defa içiyorum ve kendime kızıyorum. Neden daha önce gelmedim diye. Böyle bir şey olamaz abi. Kemiğin ilik yağı o kadar kendini bırakmış ki üzerinde bir yağ katmanı yüzüyor. Bu tamamen kemik yağı. Başka hiçbir şey yok. Şöyle söyleyeyim, şöyle kaşığa doldurduğum zaman yarısı et suyu, yarısı yağ. Ama tadı, rayası, damakta bıraktığı tat, yedikten sonra o kokusu uzun süre gitmiyor damaktan. Bu kelle paçanın önemli özelliklerinden biri nişastayla terbiye edilmiş olması. Bence çok yakışmış ve lezzetlendirmiş. Ama dilerseniz de terbiye olmadan da tercih edebiliyorsunuz burada. Siparişi verirken söylemeniz yeterli. Şunun bir tadına çıkarayım. Gerçekten uzun zamandır beklediğim bir tat. Burayı hep biliyordum. Gelmek istiyordum ama ilk defa geliyorum ve kendime hakikaten şu an kızıyorum. Neden ilk defa geliyorum diye. Kelle paça masaya ilk geldiği anda etrafını beklemekten dolayı bir kolajen katmanı oluşturdu. Onu böyle kaşıkla yukarı doğru kaldırabiliyorum. O katmanın en güzel tarafı gerçek bir ilikli kemik suyuyla yapıldığını ifade ediyor. Her yerde ilikli kemik suyuyla yapıyoruz diyorlar ama bu kadar yoğun kıvamda olmuyor çoğu. Ben genellikle İzmir'deki kemer altındaki lokantalarda Mahmut Usta'da mesela böylesini gördüm. Bir de burada gördüm böylesini. Bu ikisi gerçekten benim için zirve şu anda kelle paçada. Kelle paçayı nasıl yaptıklarını anlatmak için kemik suyunu nasıl yaptıklarını anlatmak lazım. Her gün öğleden önce 11 gibi üstü kapalı yani düdüklü diye tabir edildiğimiz aslında hava almayan büyük kazanları var. O kazanlarda kemikleri kaynatıyorlar. 11'den akşam 6'ya kadar kaynıyor. Akşam 6'da altını kapatıyorlar. Ertesi gün sabah 6'ya kadar demleniyor. Bu tekniği böyle çok fazla uygulayan yer görmedim açıkçası. Pişme değil bakın. Akşam 6'da kapattıktan sonra pişmiyor. Olduğu gibi kalıyor ve o katman, ilikli kemiğin içindeki o ilikler ortaya çıkmış oluyor. Daha fazla birbirine karışıyor. Sabahleyin geldiğinizde tencereye dokunduğunuzda tencere gene çok sıcak. Dokunamıyorsunuz. Kapağını açtığında içindeki o kolajenler birbirine girmiş oluyor artık böyle katman oluşturuyor. Onu kelle paça için kemik suyu olarak kenara ayırıyorlar, süzüyorlar. Süzdükleri anda üstte kalan ilik parçaları oluyor. Yani süzgecin üzerindeki ilik parçalarını tekrardan pişiriyorlar. O pişen ilikle daha önceden süzdükleri etin suyunu karıştırıyorlar. İnanılmaz bir teknik. Yani teknik burada konuşuyor. Hakikaten işçilik, bu işçiliği başka bir yerde görmedim. Açık ve net söylüyorum. Hepsinin bir sıralaması var. Bu çorba önüme gelene kadar neredeyse 24 saatlik bir işlemden geçmiş oluyor. Olağanüstü. Yani bunu başka bir yerde anlatsanız, yurt dışında bir şefe anlatsanız etkilenir. Orada da et suyu, kemik suyu yapıyorlar tabii ki ama bu süreç orada yok. Gerçekten alkışlamak lazım onları yani. Bu hakikaten başyapıt. Bu videonun başyapıtı bu. Ve ilginç bir bilgi daha. Yemeklerde kullanılan etler sadece ön kol ve eğer kelle kullanıyorlarsa sadece kellesi. Yani bu restorana sadece kelle giriyor ve dananın ve kuzunun da ön kolu giriyor. Başka hiçbir şey girmiyor. Neden ön kol ve sadece kelle giriyor? Kelle ile aslında bir kolajen yakalıyorlar. Kelleyi aslında sakatatı yemeklerde kullanıyorlar. Ama aynı zamanda ön kolu da yumuşak olduğu için, kas olmadığı için çok daha fazla yemeklerde kullanmış oluyorlar. Ön kol yerine arka butu tercih ediyor olsalardı birazcık daha sert olacaktı, kaslı olacaktı hayvan. Kelle paçayı şimdi kenara ayırıyorum. Bir başka yıldız olan triti önüme alıyorum. Kaşığımı şöyle aldım. Niye boş aldıysam dur dolu alayım. Şimdi hem trit hem de pideli paça. 2 tane yemek yapıyorlar. Pideli paça aslında biraz daha böyle sakatat ağırlıklı bir yemek. Yine temel bazı birbirine yakın. Alttaki ekmeği kemik suyunda ıslatıyorlar. Ardından tabağa alıyor. Üzerine bir tereyağı, sos. Ardından da eti üzerine ekliyorlar.
Sonrasında gene sosunu ve maydanozunu koyup bu şekilde veriyorlar. Bu tirit. Bu et versiyonu. Ama bir de bunun sakatat versiyonu var. Onda da dananın kellesi ve dilini kullanıyorlar. Bence o da ayrı bir olay. Onu başka bir zaman yemeye geleceğim ama sadece tirit yemeye gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu normalde birazcık daha sulu oluyor. Ben biraz daha az sulu istedim. Ama kıvam muazzam. Ekmeğin ıslanması inanılmaz bir olay. Tamamen bu yokluktan çıkan bir yemek aslında. Eski dönemlerde kendi hayvanın var. Hayvanının kemiğini kaynatıyorsun. İşte kemik suyu çıkarıyorsun. Ekmeği bölüp bayatlatıyorsun. Onu tekrardan ıslatıp yemeğe kullanıyorsun. Tirit aslında bir fakir yemeği ve Balıkesir'in de yöresel her zaman tarihinde olmuş olan yemeklerden bir tanesi. Tadına bakalım. Güzel. Özellikle sos çok güzel geliyor. Sosun haricinde bir de tereyağı ekliyorlar. Onun da tadı geliyor. Hepsinin bir sıralaması var bence. Yani hiçbir tat diğerinin önüne geçmiyor. Ben bunu sevdim. Bir de üzerindeki maydanoz dokunuşu da güzel. Çünkü yemeği yerken bir ferahlık istiyorsun. Onu da maydanoz sağlamış oluyor açıkçası. Damakta böyle 3-4 tat, mayhoş tatlar dolaşıyor sürekli. Ve doyurucu bir yemek. Altta ekmek olduğu için. Tirit çok güzeldi. Bunu yine kenara alıyorum ve kuzu kavurmayı alıyorum. Bu kuzu kavurma Balıkesir kuzusundan hazırlanıyor. Güvecin içine girmeden önce bir soğan dokunuşu var. Soğanla beraber harmanlanıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani tamamen saf et. Bir tadına bakalım. Abi bu kadar yumuşak nasıl olabiliyor ya? Varla yok arası. Burada bir su olduğu için ekmek devreye girer. Söyleyeyim arkadaşlar. Dükkandaki diğer kuzu etleri ve dana etleri gibi ön koldan yapılıyor. Balıkesir kuzusu ama ön kol. Kavurmayı ön koldan yapan çok fazla duymadım. Abi çok güzel yağlı ya. Yani yumuşacık ve şu yağı göstereyim. Bak. O kadar güzel bir yağ ki. Arada hatta tendonlar da var. O tendonları da görüyorsun. Yağlı bir et. Zaten suyu yağlı ama damakta böyle o kadar güzel bir tat bırakıyor ki. Bir de tabii Balıkesir kuzusunun olması çok büyük avantaj. Kendi tritimi yaptım bak. Ekmeğini koydum, bandırdım. Abi ben buraya tekrar geleceğim. Ama aç geleceğim. Böyle olmaz. Bu güzel kavurmayı da kenara alıyorum ve Arnavut ciğerini önüme çekiyorum. Çünkü buranın özel lezzetlerinden biri de Arnavut ciğeri. Şimdi normalde günlük 15 kilo kadar Arnavut ciğeri çıkıyor. Ama güzelliği şu, 15'ini normalde bir esnaf lokantası ne yapar? Öğlen saatinde 15 kiloyu birden çıkarır, tezgaha koyar. Burası öyle yapmıyor. 5 kilo, 5 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Yani yoğunluğa göre, tempoya göre taze yapıyor. Bizim yiyeceğimiz bu Arnavut ciğeri yaklaşık olarak bir 10 dakika öncesinde çıktı. Hemen tabağa kondu geldi. Haliyle önemli özelliklerden bir tanesi de tazelik. Burada yediğiniz yemek birçok yerden çok daha taze. Ve birçok yerden daha pamuksu. Pamuk gibi. Bak şu an eczaneden pamuğu al, ağzında çiğnemeye başla. Beni anlayacaksın. Aynı şey. Hiçbir farkı yok. Bir de yanında güzel el kesim patates var. Soğanı var. Yani tam Arnavut işi. Abi olay bu ya. Yani insanı mutlu eden yemekler varsa Arnavut ciğerini ben en başa yazarım. Gerçekten çok güzel. Ve arkadan böyle öyle güzel bir acı geliyor ki yağında var o acı. Her şeyiyle birbirini tamamlayan mükemmel bir tabak. Yani soğanı, biberi, domatesi, patatesi ve Arnavut ciğerinin tazeliği, yumuşaklığı. Ya anlatırken bile ağzım sulanıyor. Daha ne diyelim ki yani çok lezzetli. Son zamanlardaki çektiğimiz videolarda mesela Rumeli lokantası vardı Düzce'de veya Bursa'daki Rumeli Kardeşler Sofrası. İşte onlar beni gerçekten çok etkiliyordu. Burası da beni gerçekten Balıkesir'de etkileyen lokanta oldu. Daha 2. duraktayız ama birçok kişi söylüyordu, haklılarmış. Buraya keşke daha önce gelseydim diyorum. Tabii Türkiye'de denenmemiş daha çok fazla restoran var, lokanta var ama burası 18 yıllık bir yer, onu da belirtelim. Sanayi içinde olduğu için gerçek bir sanayi lokantası. Öğle saatlerinde saat 12'de Fatih abi var. Fatih abi tezgahın başına bir geçiyor. Atom karınca gibi gerçekten bu kadar hızlı servis yapan bir insan görmedim. Her şey yetişiyor. Triti hazırlarken bir ustamız var. Acayip derecede hızlı davranıyor. Onu hazırlamak da sıcak servis etmek de önemli. Ama mesela yarım saat 40 dakika o yoğunluk oldu ve bitti şu anda. Sessiz sakin oldu.
Hakikaten az önce burası mahşer yeriydi. Balıkesir'deyiz. Bu yemeklerin üzerine bir tane güzel tatlı gider. O tatlı gelsin. Ardından devam ederiz ama ben şu kelle paçaya bir devam edeceğim. Bak demin kolajen demiştim ya. Bekledikçe neler olmuş bak. Bak. Bak görüyor musun? Kolajen nasıl donmuş? Höşmelemimiz geldi. Yanında güzel bir manda kaymağı var. Halalca köyü, Yakup köyü ve Balıklı köyünden geliyormuş. Bütün manda yetiştiriciliği orada yapılıyormuş ve Balıkesir'in tamamına manda sütü ve manda kaymağı oradan geliyormuş. Yoğurt da oradan geliyormuş. Dolayısıyla orayı özellikle söylemem gerektiğini söylediler. Balıkesir için önemli yerlermiş onlar. Ben de izniniz olursa şimdi önce bir höşmelemin tadına ayrıca bakayım. Ardından kaymaklı şekilde bakacağım. Güzel. Bunu aslında Trakya'daki, daha doğrusu Malkara'daki peynir tatlısıyla karıştırıyorlar çoğu zaman. Aslında kısmen birbirine yakın ama içindeki farklı ürünler de ayrıştırıyor onları. Bunda aslında peynir altı suyu dedikleri peynir olmadan önceki hali. Yani teleme dedikleri peynir öncesindeki hali. Onu kullanıyorlar. İrmik var, şeker var, tereyağı var. Tabii bu kadar güzel şeyler olduktan sonra ortaya kötü bir şey çıkma şansı yok. Yanında bir kaymak var demiştim. Bu kaymağı önce bir sade tadayım. Yoğun, süt tadı aldığım bir kaymak. Bir dakika. İkisini beraber alınca dünya güzelleşiyor. Ulan çok iyi be. Vallahi çok iyi. Bu kadar beklemiyordum bak. Of çok keyiflendim. Oraya kadar gelemeyeceğim ama şu kameraya gösterebilirim. Şuna baksanıza ya. Acayip gözüküyor. Kıvamı inanılmaz. Sakız gibi. Bak. Sakız gibi hakikaten kıvamı. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Balıkesir biliyorsunuz ki göklerde hakimiyet kurduğumuz en iyi yerlerden biri. Ben Balıkesir'e ve Eskişehir'e geldiğim zamanlarda uyku uyuyamıyordum. Ama onlar iyi ki varlar. Adam belki demin yemek yedi burada, ondan sonra çıktı uçağa uçuruyor yani. Demin burada bir sürü asker vardı. Çok enteresan bir duygu yani. Eminim onlar da buraya gelip yemek yiyordur. Çünkü çok fazla böyle hem jandarmadan gelen var hem askeriyeden gelen var. Sizler de benim gibi fiyatları merak ediyorsanız adisyonu isteyelim. Ardından sıradaki durağa devam edeceğiz. Hesapta yanlışlık yok değil mi? Yani burada 2 tabağa bu fiyata verirler çünkü İstanbul'da. Kelle paça 100 lira. Canım sıkıldı şu anda. Kuzu kavurma 410 lira. Tirit 280 lira. Ciğer 225 lira. Demin söylemeyi unuttum. Özelhisar ayranımız vardı. Çok güzeldi. 35 lira. Kaymaklı tatlımızda 150 lira. Toplamda 1200 lira hesabımız. Kaç tane yemeğimiz var? 2, 3, 4. 4 tane ana yemeğimiz var. 4 yemek, 1 ayran, 1 tatlı 1200 lira. Biz videoyu böyle Eylül'ün 3. haftası gibi çekiyoruz. Muhtemelen de bir 10 gün sonrasında falan yayınlanmış olacak. Yani Eylül sonu, Ekim başı gibi. Siz bu videoyu izlediğinizde dolayısıyla ufak bir zam gelebilirmiş. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Yani geldiğinizde bu fiyatlar çok küçük meblağlarda artış gösterir. 15-20 lira. Biliyorsunuz İstanbul'da böyle kat kat artarken Anadolu'da küçük dokunuşlar oluyor. O da malum günümüz şartları. Ben çok memnun kaldım. Bu videonun en keyifli yerlerinden bir tanesi buydu. Çorbadan hani utanmasam bir tane daha içeceğim şu anda. Ama videonun devamlılığı için mecburen burada ara vermek zorundayım. Sıradaki durakta az önceki yemiş olduğum tatlı kadar önemli bir tatlı daha yiyeceğiz. Balıkesirliler bile bilmiyor. Videonun başında söylemiştim. O tatlıyı merak ediyorsanız sıradaki durakta görüşürüz. Şimdi Balıkesir'in merkezine geldik. Size söylemiş olduğum o enteresan tatlıdan yiyeceğiz. Balıkesir kaymaklısı ama bu şekilde tablacı, börekçiler çok azaldı artık. Balıkesir'de hala görebiliyorsunuz. O yüzden görmüşken size göstermek istedik. Çok güzel bir kol böreği. Merkeze gelmeyeli çok zaman oldu ya. En son 2002'de falan gelmiştim herhalde. Üniversitede okuyan arkadaşlarım vardı, onları ziyarete gelmiştim. Şehir birazcık daha gelişmiş, daha böyle derli toplu olmuş. Sevdim. Gökeroğlu'na geldik, hemen karşısı. Doğan selam, nasılsın? İyidir, sizleri sormalı. Sağ ol, Hoş geldiniz hoş bulduk. öncelikle. Merhabalar.
Gaziantep'lisin. Evet, aslen Gaziantep'liyiz. Balıkesir'de Balıkesir'in bir kültürel değerini yaşatıyoruz burada. Balıkesir kaymaklısı. Aslında birçok Balıkesirli de bilmiyor bunu. Yani kime sorsam Evet. arkadaşlarım da abi öyle bir şey mi varmış diyorlar. Ben de bu arada hakikaten yemedim. İlk defa yemiş olacağım. Bunun yapılış usulü nasıl oluyor? Özel el açımı yufkasının arasına manda kaymağının girmesiyle ve şerbetle ıslanmasıyla meydana gelen bir ürünümüzdür Balıkesir kaymaklısı. Bu hamuru siz mi hazırlatıyorsunuz? Evet, yufkayı, hamurunu biz kendimiz yoğuruyoruz. Süt, un, yumurta onunla beraber hamuru kıvama hazırlanmış oluyor. Unu metalli olur mu? Evet, un Telliolundan O zaman tam direkt Balıkesir direkt ürünü her şey. Balıkesir'in ürünü kullanıyoruz. Kaymak nereden? Kaymak Yapköy'den. Ha bu az önce Ferah Lokantası'nda da bahsettik. 3 tane köy var. Hepsi yan yana. Evet. Manda sütü orada çok fazla. Yani mandacılık Tabii, var orada. Yakupköy, Balıklı ve Halalca 3 köy olmak üzere Aynen. bu konuda iyiler, gayet iyiler. Yöre kadınlarının el açımı yufkasıyla asıl kaymakların yufkası, başta annem de beraber onlarla olmak üzere meydana getiriyorlar yufkayı. Çok güzel. Biraz kalın böyle bir hamur. Yani aslında su böreği hamuru derler ya. Evet. Ona benziyor ama unu biraz daha çıtır galiba değil mi? Böyle parçalanıyor çünkü sen Evet. demin kestin bir tane paket yaptın. O paketi yaparken dokunduğun anda çatlıyor. Odun ateşinde piştiği için Ha. o kıvamını yakalıyor. Bir dakika o özel detay. Odun ateşinde sacın üzerinde mi? Sacın üzerine pişiyor. Abi tamam o zaman. Yani rüzgar esse ortadan ikiye ayrılacak. O O, kadar. derece yani ince işçilikle açılıyor yufkalar. Şerbet bildiğimiz şerbet herhalde. Şeker var, su var, limon vardır. Evet, normal. Kaynatıyorsun. Tepsinin boyutuna göre mesela daha bir ufak tepsi olursa ya da daha da büyük bir tepsi olursa ona göre şeker miktarı, su miktarı ona göre değişiklik göstermekte. Güzel. Biraz böyle hafif bir tatlıya benziyor. İçinde kaymak olduğu için aslında şerbet var, hamur var ve kaymak var. Aslında bu üçü çok sevdiğim şeyler bir araya Evet, gelince. birleşiyor. Ama işte buranın haricinde başka bir yerde görmedim. Daha önce Balıkesir'de de görmedim. Çok fazla kişi yapmıyor herhalde. Yani yapımı zor, meşakkatli bir ürün. Çünkü normal baklava hamuruyla ya da özel şarküterlerde satılan yufka hamuruyla olmuyor. Olmuyor. Yani bizzat onu saçta odun ateşinde pişirmemiz gerekiyor. Bir de içinde kaymak var. Bunun son kullanma tarihi de çok kısadır yani. Yaptın, satman lazım hemen. 2 gün maksimum. Evet, yani bayramlarda eve gelen baklavaların dayanma süresi ayrı. Aha. Kaymaklının misafirle geldiği zaman anında tüketilmesi gerekiyor. Bundan kargo yapıyor musunuz peki İstanbul'a? Tabii kargomuz mevcut. Bunu öğrendiğimiz kötü oldu. Artık Şu anda. şeker hastaları dikkat edecek biraz. Evet. Ama ben diyorum hani bu tarz tatlılar mesela kaymaklı bir tatlı çok fazla rahatsızlık vermiyor. Biraz daha hafif oluyor. Tabii abartmamak lazım. Porsiyonda böyle gene büyük bir gramaj mı oluyor? Böyle kare kesiyorsun herhalde. Evet, yani bir avuç içi kadar parmakları saymazsak bir kişilik porsiyonumuz o şekilde. Avuçtan mevcut. avuca göre değişir tabii Doğan. Evet, yani. Tamam o zaman benim avucumda bir tane keser misin Tamam, bana porsiyon? keselim. Ben onun tadına bakayım bir. Şöyle tepsinin yarısını alıyorum mümkünse. Tatlı olduğu zaman ekstra mutlu oluyorum. Şimdi muhtemelen bunun hamuru çok sert olduğu için biraz sert ve sesli olacak, çıtırtılı. Bir bakalım. Üf. Hamur hakikaten dağılıyor bu arada. Porsiyon da bayağı büyük. Görüntü çok güzel. Bakalım. Tat. Bayağı hafif ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Hafif ve güzel. Yani kaymak ılık bir de bu arada kaymağı. Şerbeti çok güzel. Bir tık şekerli geldi bana şerbeti ama hamuru kaymakla birleştiği zaman damakta böyle krema kıvamına geliyor. Yani hamur ilk başta sert geldi gözüme. Acaba damakta böyle kendini çok hissettirir mi diye. Şerbetle damağa bastığın zaman onu ıslatınca yok oluyor. Umduğumdan daha hafif. Böyle nokta nokta şeyler var. Bu mi? Odun ateşinin acaba? Evet, yufkanın Vay be. içindeki yufkalar. Abi çok güzel. Bunda bayağı işçilik var, emek var. Porsiyon 180 lira, kilosu da 900 lira. Balıkesir'e geldiğiniz zaman bu tatlıdan bence 1 kilo gider. Yani dönerken. Eğer evden sipariş vermek istiyorsanız da Gökeroğlu'nu internet sitesinden ve Instagram sayfasından bakabilirsiniz. Telefon numaralarına arayabilirsiniz. Ben de buraya aşağıya ekleyeyim telefon numarasını ki daha rahatlık olsun sizin için. Her şey sizin için. Aynı zamanda videonun açıklama kısmına da bütün bu mekanların Google Maps lokasyonlarını ekliyorum. Merak etmeyin. Dokunduğunuz anda kapıya kadar gelirsiniz benim gibi. Şimdi biraz enteresan bir şey yapacağız. Bu tatlıyı bitireceğiz. Ardından Bigadiş'e doğru gideceğiz. Balıkesir'in ilçesine doğru. Orada da bir 3 durağımız olacak. Videonun şu ana kadarki kısmını eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda özellikle yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Çünkü Balıkesirliler birazcık yorum yapmalı bence. Memleketi özleyenler vardır mutlaka. Onlarla beraber bir göz teması kurmuş olalım şöyle. Sıradaki durakta görüşürüz.
Balıkesir merkezden Bigadiç'e geldik. Burada tabii ki Balıkesir için olmazsa olmaz olan kokoreçi deneyeceğiz. Bay Kokoreç'e geldik. Burası yeni açılan işletmelerden bir tanesi. Yaklaşık 2 aylık bir işletme. Ama kullandığı kokoreçler bildiğiniz gibi yani Türkiye'nin en iyi kokoreç markalarından biri olan Aslanboğa Kokoreç'ten geliyor. Erdal abiler hazırlıyor bu kokoreçi. A'dan Z'ye Balıkesir'de hazırlanmış olan ve coğrafi işaretli Balıkesir kuzusuyla yapılmış olan bir kokoreç. Önümde porsiyon kokoreç var. 2 tane dilimle geliyor. Tabii ki İstanbul, Ankara ve İzmir piyasasından çok daha uygun fiyata veriliyor porsiyonlar. Fiyatı en sonunda söyleyeceğim. Dilerseniz bir tadına bakayım öncelikle. Çok güzel gözüküyor bu arada. Ben kokoreçte pul biberi çok seviyorum. Acı gerekiyor bence. Geçen hafta hatırlarsanız İstanbul'da Okan'la beraber güzel bir video çekmiştik. Orada da kokoreç yemiştik. Kokoreçin bence olmazsa olmazı baharat olması gerekiyor ama çok da abartmamak gerekiyor. Ben genellikle acı ekliyorum. Başka bir şeye çok ihtiyaç olmuyor. Ekmek olmazsa olmaz. Mutlaka kızarmış bir ekmek gerekiyor bu şekilde. Güzel bir şekilde aldım. Kendi sandviçimi yaptım. Çok güzel. Özellikle ekmek de daha güzel oluyor bence. Bir de ekmek çok güzel kıtırlaşmış. Sesi geliyordur herhalde. Bu akşam hepinizi kokoreç yemeye gönderiyorum. Merak etmeyin bu video bitsin bir. Daha devam edecek birkaç tane daha yer var. Hepsini bitirelim. Ardından gece kokoreç yemeye gidersiniz ama şanslı olanlar, bu bölgede yaşayanlar, Balıkesir'de olanlar. Bence Balıkesir kuzu kokoreçi dünyadaki en iyi kuzu kokoreç. Şimdi buranın başında söylemiştim. Erdal abilerden alıyor, Aslanboğa Kokoreç'ten alıyor diye. Oranın nasıl yaptığıyla ilgili de birazcık bilgi vermek gerekiyor. Şimdi öncelikle ürünü anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla bu kokoreç nasıl hazırlanıyor ondan bahsedelim. Mezba'da Aslanboğa Kokoreç'in kendi ekibi ürünü öncelikle temizliyor. Ürün dediğimizde aslında bildiğiniz gibi bağırsak, kuzu bağırsağı. Bu kuzu bağırsağı mutlaka coğrafi işaretli Balıkesir kuzusu olmak zorunda. Öncelik bu. Ardından kuzu bağırsağı temizleniyor ama bazı yerlerde bildiğiniz gibi kireçli suyla temizleniyor. Aslanboğa kokoreçin tarzı normal suyla temizlemek ama bunu defalarca yapmak aslına bakarsanız. Birkaç farklı işlemden geçtikten sonra, temizlik yapıldıktan sonra sarma işlemine geçiliyor. İlk olarak gömlek yağı çözle beraber karıştırılıp krom şişe diziliyor. Hemen ardından 5 ile 7 metre arasında kalın bir bağırsak sarılıyor. Ardından 3 tane kuzudan çıkan 25 ile 27 metre arasında ince bağırsak üzerine sarılıyor. Aslında temel olay bu. Yani ürünün ana malzemesi bundan oluşuyor. Hazırlanan ürün 320 derecede 40 dakika boyunca pişiriliyor. Sonra 2 saat boyunca dinlendiriliyor. Dinlenme işleminden sonra da eksi 40'ta şoklanıyor. Mutlaka şoklanması gerekiyor. Her gün taze kuzu bağırsağı olsa bile şoklama işlemi oluyor. Çünkü ateşe koyduğunda hemen çözülmemesi lazım ve dış katmanının biraz böyle yavaş yavaş nar gibi kızarması gerekiyor. Aynı buradaki kokoreçler gibi. Baton kokoreç çıktığı zaman ortaya gerçekten görüntüsü muazzam. Yani şimdi ben içeri girdiğimde benim için inanılmaz albenili o görüntü. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. İçindeki suyunu kaybetmemesi için şoklama işlemi mutlaka olması gerekiyor. Eksi 40'ta şoklanan kuzu baton ardından Bay Kokoreç'e geliyor. Böyle 2-3 günde bir buraya Balıkesir merkezinden Aslanboğa'dan kokoreç geliyor. Yani aslına bakarsanız Aslanboğa Kokoreç'te ve Bay Kokoreç'te yiyeceğiniz kokoreçler bu ülke topraklarında yiyeceğiniz en taze kokoreçler oluyor. Gelen kokoreç yaklaşık 2,5 saat boyunca meşe kömüründe pişiyor. Bu da ne sağlıyor? Ağır ateşte çevire çevire yavaş yavaş pişmesini, hatta o damlaların düşerkenki sesi muazzam bence. Onu böyle gelip burada beklemek gerekiyor. İlk çıktığında böyle daha yeni pişmiş bir kokoreç gerçekten muazzam oluyor. Ben çok seviyorum. Biraz devam edeyim, tadına bakayım. Baksana çıtır çıtır. Bekletmeme rağmen mesela hala kuru değil. Çok lezzetli. Ben gerçekten sevdim. Şimdi buraya gelirsek, burası aslına bakarsanız genç bir arkadaşımızın hayallerini gerçeğe çevirdiği bir dükkan. 22 yaşında Mehmet Turan. Mehmet daha öncesinde Club Mavi'de çalışmış ki bu ismi duyanlar eminim ne kadar önemli bir otel olduğunu çok iyi bilirler. Club Mavi'de daha önce Christina Bauerman isminde bir Michelin yıldızlı bir şef. Christina Bauerman'ın 2 restoranı varmış. İkisinde de çalışmış. Fethiye'deki Liberty Faba'yla çalışmış. Ardından da kendi restoranını açmaya karar vermiş. Tabii ki bunun daha öncesi de var. Farklı farklı yerlerde deneyim sahibi olmuş ama yaşı çok genç. Yani 22 yaşında hayallerini gerçeğe çevirmiş bir kokoreç dükkanı var ve bunu da en iyi ürüne yapmayı hedeflemiş. Bence doğru yapıyor. İşinde de başarılı, çok güzel pişirmiş. Bulunduğumuz ortamın da çok güzel ve temiz olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede birkaç tane arkadaşım var. Onlara da sordum. Gerçekten burasını tavsiye ettiler. Birinci olarak üründen dolayı, ikinci olarak da doğru pişirdiğinden dolayı. O yüzden geldiğim için de çok mutluyum. Şunun tadına bakmaya devam ediyorum.
Kokoreçi porsiyon olarak söylerseniz yanında şöyle bir tabak da geliyor. Burada farklı 3 tane turşu var. Ama bir de acılı ezme var ki bunu Mehmet'in annesi yapıyor. Ben bir tadına bakmak istiyorum. Güzel. Acısı sonradan geliyor. Aslında tatlı acı böyle. Kokoreç de güzel gider bu. Şöyle alayım. Adisyonumuz geldi. Porsiyon kokoreç eminim hepinizi şok edecek. 400 lira. Bir de Özelhisar ayranımız var. O da 40 lira. Toplamda 440 lira. Porsiyon kokoreç ve ayran olmak üzere çok güzel bir yemek yemiş olduk. Yani şimdi düşününce İstanbul'da porsiyonu böyle 800-900 liraya gelen kokoreççiler var. Hepsi de böyle taze ürün vermeyebiliyor. Dolayısıyla buranın fiyat lezzet olarak Türkiye'deki en iyi yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Aslanboğa Kokoreç de öyle. Balıkesir merkezindeyseniz orası ama Bigadiş'teyseniz mutlaka burayı aklınızda olması lazım, listenizde olması lazım. Biz şimdi akşam güneşine hazır yakalanmışken sıradaki durağa doğru devam edelim. Sizi çok asırlık bir işletmeye götürüyorum. Ardından da kapanışı yapmak için tekrardan buluşacağız. İstanbul'dan. Aynen. Çay kahve söyleyeyim. Abi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Vallahi düşünmen yeter. Buyurun gelin ya. Abi geleceğim. Şimdi çekim bitsin ondan sonra geleceğim. Tamam teşekkür ederim. Sağ olasın. Az önce söylediğim gibi Balıkesir'in en eski işletmelerinden birine geldik. Baş Helvacı hemen arkamda yer alıyor. Birazdan Ali Bey ile sizi tanıştıracağım. Kendisi 5. kuşak. Yaklaşık olarak da hikaye 1800'lerin sonlarında başlıyor. Yani 1880'lerde. Dolayısıyla onlardan dinlemek çok daha önemli olur. Hadi gelin Ali abiyle sizi tanıştırayım. Ali abi kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyi, sizleri sormalı. İyiyim ben de. Tam böyle saatinde geldim değil mi? Kapatmayacaktın dükkanı. Yok, hayır, kapatmayacağız. Güzel. Burada ne yapıyorsunuz abi? Şimdi helva yapıyorsunuz ama Evet, biz eski usul tayin helvası yapıyoruz. tamam. 5 kuşaktan beri. 5 kuşak. Çok uzun zaman ya. Yani- Aynı dükkanı devam ettirmek, aynı işi yapmak kolay olmasa gerek abi ya. Babalarımız evimiz yapar gelmiş, biz de devam ediyoruz. Ben kendim gıda mühendisiyim, bu işle Evet. uğraşıyorum. Çok güzel. Kullandığımız malzeme yerli susam. Tamam. Yani bu bölgede yetişen susam. İthal susamlarda zaten aynı kalite çıkmıyor. Balıkesir'de susam yetişiyor. Evet. Onu özellikle söylemek lazım. Evet. Hatta bu bölgede çok eski helvacılar da var. Yani sizin Evet. haricinizde başka helvacılar da var. Tıflıpaşa var. Evet, Yani dolayısıyla helva bu bölgenin çok önemli ürünlerinden bir tanesi. En eski ürünlerinden bir tanesi. evet. Saraya buradan gidermiş hep. Balıkesir'den gidermiş. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş çok önemli. Evet. Ve aynı dükkanın aynı şekilde devam etmesi çok önemli. Dükkan hep burada mıydı? Dükkan hep aynı yerinde. Aynı Burası yerde. eskiden daha büyükmüş. Burada 40'lı yıllarda, 43 yılında büyük bir deprem olmuş. Ondan sonra tabii buralar planlanırken biraz daha ufaltılmış. Ufaltılmış. Evet. Ürünü nasıl yapıyorsunuz? Şimdi yerli susam, yerli tayinden yapıyorsunuz. Yerli tayinden yapıyoruz. Onun dışında pancar şekeri kullanıyoruz. Çok Toz güzel. şeker. Onun dışında herhangi böyle yağın tutması için, yağ salmaması için koruyucu bir katkı maddesi, emil gazı Zaten maddesi yok yağını yani. salıyor. Yani şimdi altında böyle bir Evet. yağ tabakası gözüküyor zaten. Kendi tadı, susamın kendi tadı, kendi lezzetidir. Evet. Başka aroma yoktur. Genelde diğer evlerde, diğer market ürünlerinde vanilya aroması vardır yani. mutlaka Doğru. vardır. Doğru. Aynen öyle. Onu tutması için en azından Evet. o şekilde katkılar oluyor. Ama şimdi normalde birçok kişi helva alırken, gerçek bir helvacıdan helva alırken altında böyle yağ tabakası oldu mu korkmaması lazım. Çünkü Evet. orijinal bir ürün olduğunu gösteriyor. Yani Evet. gerçekten doğru bir helva olduğunu gösteriyor. Evet. Tadına bakacağız. Tek ürün Tabii. var değil mi sizde? Bizde yaz helvası var. Tamam. Ondan sonra tahin var. Tamam. Yerli susam çok güzel. Susam, pekmez, susam yağı bunlar var yani. Çok güzel. Ben o zaman biraz tadına bakmak için Tabii. senden rica etsem bir Tabii, kesebilir tabii. misin abi? Buyurun, Tamam. gelin. Geliyorum. Ali abi ne kadar peki fiyatı? Kilosu 300 lira abi. Kilosu 300. Bunlar ağzınıza dağılır bu helva. Diğer helva gibi çamur gibi olmaz. Zaten belli Evet. oluyor abi. Yani Buyurun Şuna- bakabilirsiniz tadına. bak şimdi bunu aldım. Bu parçayı. Tam bir lokmalık yapmışsın ama sen de. Zaten güzel helva böyle kesilişinden belli olur. Evet, aynen öyle. Bakıyorum. Hmm. Bitireyim bir dakika. Büyükmüş parça. Evet, biraz büyük. Abi hiç şekerli değil aslında. Yani böyle Bu yakmıyor. evet, bu tayinin fazla olduğu için şeker tadını bastırır. Gerçekten öyle. Tayin tadı alırsınız. Bur susam tadı Acayip. alırsınız. Bu çok güzel bir tatlı böyle. Yemek sonrasında damağı Evet, temizlemek için gerçekten Evet. çayın yanına çok güzel Zaten bir gidiyor. tek balığın kokusunu helva kapatabilir yani. Doğru. Yani balık çok bir kokusu olduğu için, keskin bir kokusu olduğu için onu bir tek helva maskeleyebildiği için bir de
tabii balıkta ağır metaller var denizde. Doğru, onu temizliyor Denizde diyor. topladı, onu da vücuttan atıyor. Genelde bunu işte eritme yapıyorlar. Fırında bir şekilde eritiyorlar ama bence bu şekilde de çok güzel. Yani eritilmemiş hali de çok güzel. Valla çok beğendim. Bu diğer birçok helvacından farklı ama. Tad olarak farklı. Yani gerçekten tahin oranı yüksek. Ben tahini çok seviyorum. Günlük hayatımda normalde mesela spora gitmeden önce mutlaka bir kaşık tahin atıyorum. O bana enerji veriyor zaten yeterince. Hem tok tutar tayin. Bir de sağlıklı yağ. Evet, hem de yani yakmaz, daha ferah tutar insanın içini. Kesinlikle. Evet. Yani kilo vermek için mutlaka sağlıklı yağ almak lazım. Bu Evet. kilo aldırmıyor aslına bakarsan. Evet. Kilo verdiriyor. Tabii miktarı çok önemli. Ya miktarı önemli, evet. Sen şimdi hiç böyle kalmamayacak gibi yersen, Tabii ki. hiç kalmayacak gibi yersen Abi bitirmeye çalışsan öyle oluyor yani. Ekran başında kaptırınca kendine o bütün Evet. hepsi biterse mahvolursun. Peki. Abi ben onu paket olarak alayım. Bugün bir durağımız daha var. Oraya Tabii, gideceğim ama tabii. onu mutlaka bitireceğim. Tamam. Senden ayrıca bir de tahin almak istiyorum. Çünkü ben Tamam. bir tahin tutkunuyum. Başka Yani. yerlere mesela kargo yapıyor musunuz? Kargo yapıyorum abi. Kendi müşterimiz isterse. Kendi Onu- müşterim derken yani- şimdi ben telefonunu yazacağım. İnternet sistem yok. Tamam. Telefon Yani açarlarsa. Telefon açarlarsa Tamam. gönderiyorum Ben senin yani. telefon numaranı aşağıya ekleyeyim onu da. O şekilde. Peki susam ne kadar mesela böyle? Bunlar böyle birer kiloluk abi. Onlar birer kiloluk. Onun fiyatı nedir Bu mesela? 350 lira böyle. 350. 1 kilo 350 mi? Kilosu 350 lira. Ben o zaman kazıklandım başka yerden alarak. Yani öyle bir ürün alıyorum ki yani 300-400 gram koyuyorlar. 600 lira 700 lira diyorlar abi. Ya şimdi şöyle biraz bu Marmaris Fethiye taraflarından da tayinler var. Onlar biraz daha turistik. Eskişehir'den aldım ben. turistik Çok seviyorum. yerler olduğu için oralarda biraz daha pahalı oluyor. Pahalı mı Tabii oluyor? büyük yerlerde biraz daha pahalı oluyor fiyat. Abi bir de sen yerli susam veriyorsun. Yerli susam, evet. Bundan almak istiyorum. Sana yani bir param geçsin sana bari. Bunu Sağ hediye ol. ettin. Bunu Tamam. ben alayım lütfen. Tamam. Ali abi teşekkür ederim. Çok Sağ sağ ol. olasın abi. Valla verdiğin hem bilgiler için hem de bu dükkanı Elbette. uzun yıllardır devam ettirdiğin için ben sana teşekkür ederim. Kolay bir şey değil yani. Uzun yıllardır bu işi devam ettiriyor olmak da çok zor bir şey. Evet. Gelecek nesillere de arkadan gelen var mı? Dedelerimiz yapmış, babamız yapmış, biz de yapıyoruz şu ana kadar. Çocuk geliyor mu? Artık nasip, Nasip. hayatın akışı nasıl değişir bilmiyorum. Onlar neyi tercih eder, nasıl tercih ederler bilmiyorum ama İnşallah tabii- devam ederler. Tabii yani nasip de varsa devam ederler. Bizim yani. çocuklarımız da inşallah senin çocuğundan almış olurlar onu. İnşallah. Devam etmiş olurlar. O zaman biz sıradaki durakta görüşürüz. 7 yaşından beri dükkan açıyorum. 7 yaşından beri mi? 7 yaşından. Maşallah. Babamın yanında. Şimdi okuldan saat 7'de kaldırırdı babam beni. Evet. Biz de ikiziz biz. Teşekkür ederim. Kaldırırdı, dükkanı açardık. Saat 8'de gelirdi. Evet. Teslim alırdı bizden. Giderdik eve, kara önlüğümüzü giyerdik. Evet. Doğru okula. Akşamüstü de gelirdik babamın dükkanları toplardık, eşyaları. Hadi eve. Abi hem çalıştın hem okudun yani ha? Evet. Maşallah. Beni ilk babam pazara bıraktı. Dedi ki git burada su sat. O Ben zaman burada çok su sattım, böyle eski eşya satanlar vardı. evet. Romanlar. Testiler vardı emzikli. Tabii onlar suyu soğuk tutar. Evet. 25 kuruşa, 50 kuruşa bardağını su satardık burada. O olay olalı şimdi ben 62 yaşında. Tamam. 10 yaşını çıkar. Tamam. 50 sene olmuş. 50-55 seneden beri. Vay 7 arkadaş. yaşından beri satıyorum. İşler nasıl İsmail abi? İşler Allah'a şükür. Namerde muhtaç değiliz. Namerde muhtaç değiliz. Güzel söz. Evet aynen. Biz de öyleyiz abi. Namerde muhtaç değiliz. Bu sözler eskimiş sözler, eski. Ama değerli sözler. Değerli sözler. Tabii ki. Atasözü. Tabii ki. İsmail abi çok memnun oldum seninle tanıştığıma. İnşallah. Abi seninle de tanıştığıma memnun oldum. Bu öğretmen Öyle mi? Evet. Ne öğretmeni? ilkokul öğretmeni. İlkokul. Çok güzel. Ama pazarlığımızı yapacağız. Bu plakayı alacağım senden inşallah. Ha? Tam benim plaka ya. Onur plaka. Daha ne olsun? Yıllarca hayalini kurdum. Onur plaka bir aracım olsun diye. Balıkesir rehberimizin son durağında Bigadiş'teki Atatürk Caddesi'nde yer alan Kardeşler Kasap ve Güveç Salonu'na geldik. Burası ızgara, güveç ve et ürünleri konusunda uzmanlaşmış bir yer. Önümüzde gördüğünüz gibi buranın imza tabakları yer alıyor. Daha doğrusu kasabın olduğu yerden istediğim lezzetleri seçtim. Bir tane de fırında 6 saattir pişen güvecimiz var. Bu güveç buranın imza lezzeti. Yani gelecekseniz mutlaka bunu yemeniz lazım. İçinde kuzu ön kol, gerdan ve kaburga kısmı var kuzunun. Aynı şekilde oğlağın da o parçalarından kullanıyorlar. Birinin kaburgası yer alıyorsa birinin gerdan bölümü yer alıyor. Birazcık yağlı ve uzun sürede piştiği için de artık böyle kolajen olmuş bir hali var. Gördüğünüz gibi ızgara
ızgara ekmeğimiz var. Kendi yaptıkları açık köpüklü ayranımız var. Bir tane salatamız var. Burada da Bigadiş kuzusunun yani coğrafi işaretli kuzunun parçalarından yapılmış güzel bir ızgara tabağımız var. Özellikle şu pirzola konusunda heyecanlıyım çünkü yağıyla, etiyle bayağı dolu dolu gözüküyor. Böyle dışarıda gördüğümüz gibi yanlış kesim yok burada. Kasaplıktan geldikleri için sadece süt kuzu kullanıyorlar. Bundan dolayı da kesimini kendileri yapıyorlar. Özellikle merak ettiğim kuzu beyti var. Bunu normalde küşlemesine ayırırlar. Burada küşlemesiyle beraber sarılıyor. Çok lezzetli gözüküyor bu da. Dana manda karışık sucukları var. Sucukları kendileri yapıyorlar. Duvarda da böyle bir sürü sucuğu görebilirsiniz. Köfteleri var. Dana kuzu karışık ama ağırlıklı dana eti var. Kuzunun belli parçaları var. Çok yağlı bir köfte değil bu arada. Onu belirtmekte fayda var. Kuzu ciğeri yaprak şeklinde açıyorlar. Onu da gene ızgarada çok güzel şekilde pişiriyorlar. Sulu bırakmışlar. Kuzu külbastımız var. O da kuzunun arka bacağından yapılıyor. Ben izniniz olursa güveçten başlamak istiyorum. Buranın imza lezzeti çünkü o. Şimdi bu gerdan kısmı belli. Çünkü kemikleri de var. Ki gerdan kısmı en yağlı bölgelerden bir tanesi bence. Bu zaten neyi kaldırırsam çok yağlı gelecek. Baksana. Saat 2 gibi koymuşlardı. Şu an saat 8. Akşamı kararttık bu arada havayı. Ondan dolayı akşam yemeği için gelmiş olduk. Ama görüntüsü bu şekilde. Ben bunu direkt... Güzel. Suyu da çok güzel bu arada. Bunun suyuna mutlaka ekmek banmak gerekiyor ki kızarmış ekmek de gerçekten bunun için birebir. Ekmeğim yanda demlensin. Ben burada pirzolaya giriş yapıyorum. Pirzola olduğu zaman elle yenir. Kesinlikle çatal bıçak değil. Bayağı yağlı ve güzel bir pirzolamız var. Kalınlığı çok iyi. Çok güzel pişmiş. Belki biraz daha az pişirilmesini isteyebilirdim. Ama o benim isteğim aslına bakarsanız. Normalde çok güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Kemiğin tamamını bırakmışlar. Yani normalde buradan itibaren kesip burayı alıyorlar. En lezzetli yerlerinden biri bence bu. Ve pirzoladaki yağı ben çok seviyorum biliyorsunuz. Bunu yağlı şekilde bırakmaları benim hoşuma gidiyor. Daha lezzetli oluyor. Bir pirzola yiyeceksem ki bunu haftada bir yiyorum artık bölümlerde. Normalde çok fazla yemiyordum ama her bölümde bir pirzolacı oluyor. Orada mutlaka yağlı olanı tercih ediyorum. Bu da çok güzel bir parça. Gerçekten güzel ya. İçeride Yasin Usta var. Demin eti keserken yanında sohbet ettik birazcık. Sadece süt kuzu kullanıyoruz dedi ve Bigadiş kuzuları dedi. Önemli olan konu bu. Yani buranın hayvanı ve burada pişiyor olması. Dolayısıyla bu lezzeti alabileceğiniz en iyi yerde burası haliyle. Genelde kimle konuşsam sokakta herkes ya burayı öneriyor ya da yakında başka bir tane daha yer var güveççi. Onu da öneriyor. Aslında Bigadiş'in olayı güveç. Yani buradaki kasapların çoğu hem ızgara olarak hizmet veriyor hem de güveç olarak hizmet veriyor ama güveci yemek için hakikaten böyle eğer ki tek kişi değilseniz böyle 4-5 kişi gelecekseniz önceden söylemeniz gerekiyor. Size göre böyle büyük bir tane hazırlamaları gerekiyor. Hangi parçayı isterseniz onu da önceden söyleyebilirsiniz. O yüzden burası güzel, lezzetli duraklarından biri. Pirzola güzel. Bunu devam edeceğim tekrardan. Ama burada köftemiz var. Köftenin de tadına bakayım bir. Köfte yağlı değil. Tam böyle ev köftesi gibi. İçinde böyle çok katkı maddesi yok. Herhangi bir şey yok. Sadece et, kıyma. Çok güzel. Şimdi diyecekler ki Balıkesir'e geldi niye köfteci göstermedi? Bir dünya köfteci var. Bir sonraki videoda da onları göstermiş olacağım. O yüzden Balıkesir'le ilgili tavsiyeniz varsa mutlaka aşağı yorum olarak yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi kuzu beytiye geldi sıra. Görüntü icabıyla gerçekten çok lezzetli. Küşlemesi de içinde olduğu için ekstra lezzetli bence. Bu en az pirzola kadar etkili bir et bence. Masada bundan da olması gerekiyor. Eğer gelirseniz güveç, pirzola ve beyti. Şu anda sıralamam bu. Dişe gelmiyor ki koparıyorsun direkt. Isırdığın anda uçuyor. Salatada sanayi buzdolabı görmüş bir tat var. Anlatabildim mi o tadı? Sanayi esnaf lokantalarının buzdolabını görmüş bir tat. Ben bunu çok severim. Kuzu ciğer bayağı et gibi, biftek gibi ince doğrayıp ızgarada pişirmişler. Çok güzel gözüküyor ve sulu bırakmışlar bayağı bir. Bitirişi biraz kuru ama ilk ısırdığında çok güzel veriyor tadında. Üstü pasparlak böyle. Bir de kuzu külbastımız vardı. Onu da şöyle hemen alıyorum. Arka bacak olduğu için biraz daha sert bir et. Kasları daha fazla çünkü arka bacakta hayvanın. Ama kokusu çok güzel. Çok güzel. Bir de denemediğim sucuğumuz var. Sucuğu da deniyorum. Manda dana karışık. Onu da ızgarada böyle iki tarafını çok kısa süre göstermişler. Enteresan. Baharatlı mı değil mi karar veremedim. Baharatlı ama çok enteresan bir tat geliyor. Böyle tarhun gibi veya işte yeni bahar gibi bir tat geliyor. Bunu da beğendim ama güzel. Tadı farklı geliyor. Diğer alışık olduğumuz sucuklar gibi değil. Kasap sucuğu aslına bakarsan.
Güvece geri döndüm. Şimdi biraz daha böyle gerdan bölümündeki bir parçayı alacağım. Ki kemikler var burada. Biraz onları ayıklayayım. Bakalım bu nasılmış. Of, çok güzel kokusu geliyor. Şöyle göstereyim. Ekmek suyu emmiş, artık aşağı düşecek. Bakın düşüyor. Bu tam ağzımıza layık olmuş. Of be, çok güzel olmuş valla. Kendi usulümce bir trit yapmış oldum bugün. Ama bence çok güzel oldu. Bugün neler yedim ya. Triti sanki dün yemiş gibiyim bak şu anda. O kadar fazla yemek yedim ki. Balıkesir'e dün gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Halbuki sabah geldim. Hani diyorsunuz da bir günde mi yiyorsunuz bunları? Hakikaten bir günde yiyorum. Abi güveç kesinlikle bırakılmayacak kadar güzel. Bakar mısın? İçinde aynı zamanda domates ve biberi de var. Onlar da bir tat veriyorlar. Ama yani yağlı bir et. Kullandıkları parçalar güzel. Bunların hepsi böyle ekmekle ıslatabileceğiniz, aynı zamanda yemek haline getirebileceğiniz bir güveç. Bunu böyle tek başına yemek yerine içine ekmek ufalayıp beraber almak daha mantıklı oluyor. Ayranın da tadına bakayım. Çünkü bunun da çok iddialı olduğunu söylüyorlar. Oo, tuzlu tuzlu. Çok güzel. Bir de Balıkesir demek tost ve ayran konusunda uzman olmak demek. Yani yol üstünde böyle mutlaka bir tostçuda köpüklü kendi yaptıkları ayranı içiyorsunuzdur. Niye restoranlarda bu kadar iyi ayran yok diye düşünürken bir tanesini de bulmuş olduk. Bu çok lezzetli yemeğin ardından tatlı söylemeden Balıkesir'den ayrılmayacağım. Bir kaymaklı ekmek kadayıfı var içeride ki sormayın. Gerçekten görür görmez dedim ki ben bundan istiyorum. Yiyeceğim, ayırın bana. Onu alalım, adisyonu alalım. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Çayımız, tatlımız ve adisyonumuz geldi. İstiyorsanız adisyonu öncelikle söyleyeyim. Deminki ızgara tabağında farklı etler vardı. Hepsi gramaja göre aslında hesaplanıyor. Bana gelen etlerin gramajına göre size söyleyeceğim şimdi fiyatları. Ama normal zamanda siz geldiniz, farklı bir gramaj gelebilir. 2 kalem pirzolamız vardı. 250 gram geldi. 450 lira. 100 gram külbastımız var 180 lira. 2 tek köftemiz var 62 lira. 80 gram kuzu ciğerimiz var 120 lira. Bir tek Osmanlı sucuğumuz var bir yuvarlak o 60 lira. Beytimiz var 80 gram gelmiş 144 lira. Ayranımız 50 lira. Güvecimiz 250 lira. Tatlımız kaymaklı ekmek kadayıfı 200 lira. Çaylar şirketten. Yine güzel yemişiz. Her zaman olduğu gibi güzel bir yemeğin sonu güzel bir tatlıyla bitmeli. Ekmek kadayıfı bol kaymaklı. Kaymak tabii ki Balıklı ve Halalca'dan geliyor. Yine buranın manda sütünden yapılmış olan bir kaymak. Dolu dolu bir ekmek kadayıfı. Yani şöyle göstereyim. Çok güzel. Tam tahmin ettiğim gibi soğuk, dolaptan gelmiş buz gibi. Şu ağdalı aşağı doğru sarkanları görüyorsunuz. Ağdalı şekilde geliyor. Şerbeti çok güzel emmiş. Hem normal ekmek kadayıfı hem vişneli ekmek kadayıfını çok seviyorum. Ama kaymak olduğu zaman biraz daha sadesini seviyorum. Bu tam böyle güzel bir et yemeğinden sonra yenilecek bir tatlı olmuş. Buradaki kaymaklar çok güzel ya. Ya iyi ki burada yaşamıyorum. Her dakika kaymaklı bir şey yerdim böyle. Şuna baksana ya. Bak. Görüyor musun? Balıkesir Lezzet Rehberi'nin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bu video gerçekten benim için çok özel videolardan bir tanesiydi. Çok güzel lezzet duraklarına gittik. Her bir lezzet durağında sizlere çok güzel lezzetler gösterdiğimi düşünüyorum. Ama sizlerin tavsiyesiyle ikinci video için güzel bir rehber oluşturabilirim. Bundan dolayı aşağı yorumlara tavsiyelerinizi bırakmanızı sizlerden rica ediyorum. Aynı zamanda videoyu beğenir ve hype'larsanız çok mutlu olurum. Ve tabii ki abone değilseniz de abone ol butonuna basarak bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir videoyla Perşembe günü saat 19'da karşınızda olacağım. Hoşça kalın.